Arkadaşlar nasılsınız? Ben Deniz Gökberk Hoca, namı diğer Bay İngilizce. Neden İngilizce konuşamıyorum kursumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu dersimizden sonra sadece 3 dersimiz kalacak. Eğer anlattıklarımla size bir katkım olduysa bu kursu bitirdikten sonra lütfen Bay İngilizce'nin internet sayfasını ziyaret edin ve değerlendirme sayfamızda Bay İngilizce ile ilgili bir değerlendirme yazın. Video açıklamasında değerlendirme sayfasının linkini paylaştım. Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin bu bölümünde kursun ilk bölümünde bahsettiğim daldırma yöntemini nasıl sosyal bir ortamda kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu derste sizlere bulunduğunuz ülkede nasıl yabancı arkadaşlar bulabileceğinizi anlatacağım. İngilizce'de uzmanlaşmak için bu dili olabildiğince kullanmanız lazım. Benim uzun yıllardır kullandığım bazı platformları kullanarak siz de kendi ülkenizde yabancı arkadaşlar edinebileceksiniz. Unutmadan dersimize başlamadan önce lütfen bu videonun Türkçe veya İngilizce altyazılarını açın. Bu dersi izleyen Türk ve yabancı öğrencilerimin dediğim hiçbir kelimeyi kaçırmalarını istemiyorum. Türk öğrencilerim İngilizce altyazıları açtığı takdirde bu dersi güzel bir İngilizce çeviri dersi olarak da kullanabilirler. Yabancı öğrencilerim ise Türkçe veya İngilizce altyazıları kullanarak bu dersi güzel bir Türkçe dinleme veya çeviri dersi olarak da kullanabilir. Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir PDF olarak indirmek isterseniz lütfen video açıklamasındaki linki ziyaret ediniz. Sitemize ücretsiz olarak üye olup giriş yaptığınız takdirde bu ve diğer tüm derslerin PDF dosyalarını indirebilirsiniz. Derslerimiz de çaldığına göre sizi daha fazla bekletmeden dersimize başlayalım. Video derslerimizin başında sizlere İngilizceye maruz kalmak ve dalmak adında iki önemli yöntemden bahsetmiştim. Yurt dışına İngilizce konuşulan bir ülkeye giden bir kişinin İngilizceye maruz kaldığı ve İngilizceyi yaşadığı için hızlı bir şekilde İngilizce öğrenebildiğini söylemiştim. Ama İngilizceyi yaşamak için tek seçeneğimizin İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmek olmadığını da aynı şekilde kendi ülkemizdeki imkanlarla yani İngilizceye dalma yöntemiyle de öğrenebileceğimizi belirtmiştim. Bu yöntemleri unuttuysanız veya bu yöntemleri bahsettiğim video dersini izlemeden buraya geldiyseniz lütfen ilk önce İngilizceyi yaşıyor musunuz video dersimizi izleyip daha sonra bu derse geri dönün. Eğer her gün kendinizi İngilizceye birkaç saat daldırmıyorsanız o zaman birazdan bahsedeceğim sosyal dalma yöntemi çok etkili olmayacaktır. Bu yüzden lütfen birazdan bahsedeceklerimi düzgünce uygulamaya çalışın. Eğer içe kapanık bir karakteriniz varsa dil öğrenmek gibi sosyalleşmeyi gerektiren bir şeyde uzmanlaşmanız oldukça zor olacaktır. İnsanlarla sosyalleşmek size zor veya zahmetli bir şeymiş gibi gelse de lütfen kabuğunuzu kırın ve mazeret aramayı bırakın. Eminim bazı arkadaşların aklından hocam tamam diyelim ki sosyalleşmek istedim. Peki şehrimde İngilizce konuşabileceğim insanları nereden bulacağım diye bir soru geçecek. Artık eskisine göre yabancı insanlarla çok daha kolay tanışabilirsiniz. Bizler teknoloji çağında yaşıyoruz. Artık her şeye erişimimiz daha kolay. Eğer sizin teknoloji kullanma anlayışınız YouTube'da eğitimsel değeri olmayan boş videoları izlemek ve Instagram'da güzel veya yakışıklı insanların profilini takip etmekten ibaretse inanın çok şey kaçırıyorsunuz. Neyse ki Gökberk Hoca sizi doğru yola sokacak, merak etmeyin. Birazdan size sosyal dalma prensibini anlatacağım ve bunu nasıl uygulayacağınızı bazı web sitelerle bahsedeceğim. Bilmenizi istediğim bir şey var. Benim bu siteleri veya programları yapan kişilerle hiçbir ilişkim veya ortaklığım yok. Onlardan hiçbir tanıtım veya reklam ücreti almıyorum. Burada bahsedeceklerim sadece zamanında kullandığım, işime yarayan ve ara sıra öğrencilerime de tavsiye ettiğim birkaç platformdur. Bu platformlar dünya üzerinde oldukça popülerdir ve güvenlidir. Bunları kullanırken içiniz rahat olsun. Bilgileriniz güvendedir.
Eğer şehrinizde İngilizce pratik yapabileceğiniz insanlarla buluşmak veya bu insanların bulunduğu etkinlikleri aramak istiyorsanız size tavsiye edebileceğim 4 farklı site var. Bunlar Meetup, Couchsurfing, Facebook Events ve Internations'dır. Bu platformların bazılarını belki daha önce birisinden duymuş olabilirsiniz. Eğer ilk kez duyuyorsanız size bu platformları kısaca anlatmak istiyorum. İlk olarak tamamen ücretsiz olan Facebook Events yani Facebook etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Eğer Facebook kullanıyorsanız belki şans eseri Events yani etkinlikler sayfasına tıklamışsınızdır. Events yani etkinlikler sayfasında Discover Events yani etkinlikleri keşfet tuşuna tıklarsanız kendi şehrinizde ne kadar çok etkinliğin olduğunu görebilirsiniz. Amacınız İngilizce sohbet etkinlikleri ise kategori bölümüne gelip Networking seçeneğini işaret edebilir ve sosyal veya profesyonel bağlantı kurmak isteyen insanların katıldığı etkinlikleri görebilirsiniz. Hem kendi şehrinizde gerçekleşen hem de başka şehirlerde gerçekleşen tüm etkinlikleri burada görebilirsiniz. Belli zamanlarda gerçekleşecek etkinlikleri görmek istiyorsanız Time yani zaman bölümünden istediğiniz tarih aralıklarını seçip o tarihlerde gerçekleştirilen etkinlikleri de görebilirsiniz. Facebook kullanmıyorsanız bile bence sırf Facebook Events için Facebook'a üye olabilirsiniz. Bence bu ücretsiz platformu göz ardı etmeyin. Çünkü bazen varlığından bile haberdar olmadığınız çok güzel etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz. İkinci olarak yakın zamana kadar tamamen ücretsiz olan ama Covid-19'dan dolayı yönetiminde bazı değişikliklere giden ve sizden devam edebilmesi için cüzi bir ücret isteyen Couchsurfing platformundan bahsetmek istiyorum. Ücretsiz olduğu dönemlerde bu platformu çok kullanmıştım. Bu platformun Facebook Events'ten en büyük farkı etkinliklerden ziyade sizin şehrinizi ziyaret eden insanlarla iletişim kurmanızı sağlamasıdır. Örnek vermek gerekirse Türkiye, Ankara'da yaşayan bir arkadaşımız bu platforma üye olduğunda belli tarih aralıklarında onun şehrini ziyaret edecek yabancıları görebilecek ve o ziyaretçileri de ev sahibi ihtiyacı talebinde bulunurlarsa ve Ankaralı arkadaşımız da kabul ederse evinde kısa bir süreliğine kalabileceklerdir. Ev sahipliği yapan arkadaşımız bu yabancı arkadaşlarımızı kendi şehrinde gezdirebilecek ve bu sırada bolca İngilizce veya başka dilde pratik yapabilecektir. Aslında o oldukça güzel bir şey. Ben kendim hiç yabancı birine ev sahipliği yapmadım ama onlarla dışarıda bazı kafelerde buluştum ve şehrimi gezdirdim. İlla ki ev sahipliği yapmanıza gerek yok. Onlara şehir içerisinde yardımcı da olabilirsiniz ve böylece yeni bir yabancı arkadaş da edinebilirsiniz. Bu platformda aynı Facebook Events'te olduğu gibi bazı özel veya ücretsiz etkinliklerin bilgilerini de bulabilirsiniz. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım eğer güzel bir İngilizce konuşma etkinliği arıyorlarsa Interlanguage Club'ın düzenlediği uluslararası sohbet etkinliğine mutlaka katılsınlar. Ankara'da yaşayan arkadaşlar beni bu etkinlikte bazen görebilirler. Interlanguage Club'ın başka uluslararası etkinlikleri Couchsurfing'e giriş yaparak veya Interlanguage Club'ın sitesini ziyaret ederek de görebilirsiniz. Video açıklamasında kendi sitelerinin linklerini paylaştım. Sırada Meetup ve Internations platformunu anlatmak istiyorum. Bu iki platform aynı anda anlatacağım çünkü içerik olarak birbirine benzer. Meetup'ta hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikler var. Ama kendiniz bir etkinlik oluşturmak isterseniz platform sizden belli bir ücret talep ediyor. Internations'daki etkinliklerin büyük bir kısmı ücretlidir ve biraz daha elit bir kesime hitap etmektedir. Meetup platformunda hem kültürel hem de sosyal etkinlikler vardır. Internations platformunda ise daha çok networking etkinlikleri bulunmaktadır. Eğer amacınız sadece İngilizce konuşmak için bir etkinlik bulmaksa öncelikle Facebook Events platformuna bakmanızı tavsiye ederim. Bu platform tamamen ücretsizdir ve seçenek sayısı çoktur. Ek olarak Couchsurfing platformuna da göz atabilirsiniz. Eğer fazla kalabalık ortamları sevmiyorsanız ve şehrinizi ziyaret eden yabancılara ev sahipliği yapmak veya şehri tanıtmak isterseniz Couchsurfing en ideal yabancı arkadaş edinme platformudur.
Ama küçük bir uyarı. Bu platform Tinder gibi arkadaşlıktan daha fazlasını arayan insanların kullandığı bir platform değildir. Eğer karşı tarafı rencide edici bir davranışta bulunursanız, üyeliğiniz kalıcı olarak iptal edilmesi bir yana başınıza çok daha büyük işler açabilirsiniz, benden size söylemesi. Gördüğünüz üzere internet üzerinden sosyal dalma prensibini uygulayabileceğiniz birçok platform var. Bu platformlardan birçok etkinliğe erişebilir ve kendi şehrinizde bulunan yabancıların katıldığı ortamları keşfedebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey bu etkinliklere katılmaktır. Şimdi çekingenliğinizi bir kenara atın ve İngilizceyi yaşayarak öğrenin. İngilizce öğrenme maceranızda başarılar dilerim. Deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar, sizin yabancı arkadaş edinmek için kullandığınız başka platformlar var mı? Bu video dersi çektiğim sırada en çok revaçta olan uluslararası etkinlik platformları bunlardı. Eğer sizin bizzat kullandığınız ve yabancı arkadaşlar edindiğiniz başka platformlar varsa lütfen benimle de paylaşın. İzlediğiniz bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya sitelerini kullanıyorsanız Bay İngilizce'yi oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu video dersi Bay İngilizce'nin YouTube ve Facebook kanalından da izleyebilirsiniz. En iyi izleme deneyimi içinse Bay İngilizce'nin internet sayfasına izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan lütfen bu dersi ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve yakınlarınızla da paylaşın. Size güzel bir haberim var. Bu dersimiz için sitemizde bir ödev yayınlamadım. Elbette size ödev vermedim diye hemen sevinmeyin. Sizden bu derste öğrendiğiniz platformları kullanarak yabancıların bolca bulunduğu bir etkinliğe katılmanızı istiyorum. O etkinlikte olabildiğince kendinizi İngilizceye daldırın ve bolca pratik yapın. Daha sonra benimle Bay İngilizce forumlarında deneyimlerinizi paylaşın, olur mu? Forumlarda yazışmak için sadece ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekiyor, o kadar. Deneyimlerinizi merakla bekliyor olacağım. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.